Herkese merhaba. Bu derinlemesine analizimize hoş geldiniz. Bugün öyle tozlu sayfalardan sıkıcı bir tarih dersi işlemeyeceğiz. Bunun yerine sizi insan psikolojisinin en temel yapı taşlarını, deyim yerinde ise o en orijinal başlangıç planını keşfetmeye davet ediyorum. Hazreti Adem, eşi Havva, çocukları Habil ve Kabil. Bu aslında hepimizin ortak hikayesi. Farklı tefsirleri ve kaynak metinleri masaya yatırdık, tüm o bilgileri sizin için süzdük. Hazırsanız bu büyüleyici köken hikayesine hemen dalalım. Başlamadan önce size gerçekten üzerinde düşünmelik şu soruyu sormak istiyorum. Hazreti Adem'in hikayesi sadece bir geçmiş zaman efsanesi mi, yoksa insan psikolojisinin ilk haritası mı? Bazen bu anlatıları dinlerken sanki günümüzden çok uzak, mistik bir evrende yaşanmış gibi hissediyoruz, değil mi? Ama birazdan göreceğimiz detaylar, bu kadim hikayenin aslında bizim modern dünyadaki o günlük mücadelelerimize, arzularımıza ve zaaflarımıza nasıl ayna tuttuğunu gösterecek. İnanın bana, bu kelimenin tam anlamıyla bizim hikayemiz. Biliyor musunuz, Mukatil gibi tefsir alimlerinin metinlerinde insanın o ilk yaratılış hammaddesine dair muazzam bir detay var. Allah'ın Adem'i yaratırken yeryüzünün farklı bölgelerinden kırmızı, beyaz, siyah topraktan hem çorak hem de verimli arazilerden alınan bir karışım kullandığı söylenir. Bu harika bir metafor aslında. Yani bugün sahip olduğumuz ırk, ten rengi ve karakter çeşitliliğinin kökeni doğrudan bu toprağa dayanıyor. Kimi insan verimli bir toprak gibi cömert ve uysal, kimi ise çorak bir arazi gibi sert. Fiziksel ve ruhsal çeşitliliğimizin bütün o genetiği yeryüzünün ta kendisi. Peki, insanı diğer varlıklardan, hatta o nurlu meleklerden bile üstün kılan şey neydi? Fiziksel gücü mü? Tabii ki hayır. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır bunu çok çarpıcı bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki, Allah, varlıkların aslına dair bilgi alma konusunda melekleri Adem'e muhtaç kılmıştır. Yani bizim asıl üstünlüğümüz o entelektüel kapasitemiz, öğrenme, kavrama ve varlıklara isim verme yeteneğimiz. Meleklerin bilemediği hakikatleri Adem biliyordu. Can alıcı nokta şu, bizi yücelten şey çamurumuz değil, o çamura üflenen aklın ve kavrayışın nuru. Ama işte tam da burada evrenin o ilk kibri, ilk önyargısı sahneye çıkıyor. İblis ne dedi? Kendi yaratıldığı ateşin Adem'in yaratıldığı çamurdan üstün olduğunu iddia edip secde etmeyi reddetti. Fahreddin Razi'nin tefsirinde buna dair inanılmaz zekice bir tespit var. Bakın, İblis aslında tamamen materyalist bir kıyas yapmıştı. Ateş yakıcıdır, yok edicidir ve sürekli yukarı çıkmak isteyerek en sonunda söner. Toprak ise mütevazıdır, ayaklar altındadır ama hayat verir, suyu tutar, bitki yetiştirir. İblis, gerçek değerin o ham maddede değil, maddeye verilen lütufta olduğunu tamamen kaçırmıştı. İblisin o meşhur isyanından sonra Adem ve Havva'nın yerleştirildiği yer, cennet. Peki burası tam olarak neresiydi? Burada çok ilginç, çok tazeleyici bir teolojik tartışma var. Geleneksel yorum, hepimizin bildiği gibi buranın gökyüzünde uhrevi bir mekan olduğunu söyler. Fakat Süleyman Ateş gibi çağdaş alimlerin çok çarpıcı bir analizi var. İniniz kelimesinin kökeninden yola çıkarak buranın aslında dünyada yüksek bir tepedeki yemyeşil bir Adem bahçesi olabileceğini savunuyorlar. Her iki perspektife de baksanız aslında orası insanın o saf, günahsız ve tamamen korunaklı halini temsil ediyor. Peki o meşhur düşüş anı kronolojik olarak nasıl gerçekleşti? Aslında süreç 4 net aşamadan oluşuyor. 1. Yasak ağaç uyarısı. 2. Şeytanın zekice fısıldadığı o vesvese. Bakın, şeytan onlara bir kötülük vaat etmedi. Aksine onlara ebediyet ve ölümsüz melekler olma arzusunu aşıladı. 3. Unutma ve hata. İslam kaynakları burada çok hassas bir ayrım yapıyor. Adem'in hatası kasıtlı bir isyan değildi. Bir anlık dalgınlık, sonsuzluk hevesiydi. Ve 4. Yeryüzüne iniş. Bu bir ceza gibi görünse de aslında irade sahibi, kendi seçimini yapabilen yepyeni bir insanlık serüveninin ilk adımıydı. Şimdi ortada bir gerçek var. Hem iblis hem de Adem hata yaptı. Peki onları sonsuza dek birbirinden ayıran o büyük kırılma noktası neydi biliyor musunuz? Hata yaptıklarında verdikleri tepki. İblis kibirlendi, kendi suçunu Allah'a atarak "beni sen azdırdın" dedi, sonucu ebedi lanet oldu. Adem ve Havva ise onlar hatayı tamamen üstlendiler, sorumluluk aldılar ve samimiyetle tövbe ettiler, sonuç bağışlanma. Yani insanı şeytandan ayıran şey hiç düşmemek değil, düştükten sonra ayağa kalkıp o sorumluluğu alabilme erdemidir. Adem o bahçeden çıkarıldığında o en çaresiz anında bile umutsuzluğa kapılmadı. Bakara suresindeki şu harika detaya bakar mısınız? Adem Rabbinden ilhamlar aldı.
Düşünün, Allah af dilemesi için kurması gereken kelimeleri bile Adem'in kalbine ilham etmişti. Bu bize o kadar güçlü bir mesaj veriyor ki, insan hata yapabilir, dibe vurabilir ama o kurtuluş kapısı samimiyetle geri dönmek isteyen herkese sonuna kadar açıktır. Ve bu tövbenin kabul edilmesi, karşılaştırmalı dinler tarihi açısından muazzam bir fark yaratıyor. Mevdudi ve Ateş gibi isimlerin metinlerinde de çok net görebildiğimiz gibi, İslam'da ilk günah diye bir doktrin yok. Tamamen reddedilir. Hristiyanlıktaki gibi atalarımızın işlediği bir günah yüzünden doğuştan günahkar sayılmıyoruz. Bu tefsirler şunun altını kalınca çiziyor: Adem tövbe etti ve affedildi, nokta. Dolayısıyla hiçbir günah nesilden nesile aktarılmaz. Hepimiz bu dünyaya 0 kilometre, tamamen saf ve günahsız doğuyoruz. Evet, şimdi hikayenin bir sonraki aşamasına, Habil ve Kabil bölümüne, yani yeryüzündeki ilk kanın döküldüğü o sarsıcı olaylara geçiyoruz. Artık yeryüzündeyiz ve karşımızda iki zıt kardeş var. Ortada elle tutulur çok ciddi bir gerilim var. Kaynaklara göre bu gerilim hem bazı evlilik anlaşmazlıklarına hem de Allah'a sunulan kurbanlara yaklaşımdaki o derin zıtlığa dayanıyor. Habil, dindar bir çoban, sürüsünün en güzel, en sağlıklı koyununu içtenlikle sunuyor. Çiftçi olan Kabil ise içten içe kıskançlık dolu ve o, ekinlerinin en kötü, en işe yaramaz kısımlarını veriyor. Yani aslında kalplerindeki o niyet doğrudan kurbanlarına yansımış durumda. Peki olaylar nasıl bu kadar kontrolden çıktı? Adım adım bakalım. Önce kurbanlar sunuluyor, o dönemin ilahi adeti gereği gökten inen bir ateş, kabul edilen kurbanı alacak. İkinci adımda o ateş geliyor ve Habil'in samimi kurbanını seçiyor, Kabil'inki ise reddediliyor. İşte üçüncü adım tam bir kırılma anı. Bu ruhani reddediliş, Kabil'in içindeki o karanlık kıskançlık tohumunu tam ortadan çatlatıyor. İblisin melekler arasında yaşadığı kibri düşünün, şimdi aynı kibir Kabil'in bedeninde, yeryüzünde bir insan olarak can buluyor. Ve son aşama, bu yıkıcı kıskançlık insanlık tarihinin ilk cinayetiyle sonuçlanıyor. Kabil'in tüm o ölüm tehditleri karşısında Habil'in duruşu gerçekten hayranlık uyandırıcı. Tarihe geçen o sarsılmaz cümleyi kuruyor: Allah ancak takva sahiplerinden, yani samimi olanlardan kabul eder. Habil şiddete şiddetle karşılık vermiyor, muazzam bir ahlaki duruş sergiliyor. Burada yakalamamız gereken asıl mesele şu: olay sizin ne kurban ettiğiniz değil. Yani koyun mu sundunuz, buğday mı sundunuz, bunun bir önemi yok. Bütün mesele bunu sunarken kalbinizde taşıdığınız o içtenlik. Cinayet işlendi, geri dönüş yok. Peki ya sonrası? Kaynakları okuduğunuzda burada tam bir insanlık trajedisi görüyorsunuz. Kabil'in o anlık öfkesi dimdiğinde geriye sadece dağ gibi bir pişmanlık ve ne yapacağını bilememenin çaresizliği kalıyor. Kardeşinin cansız bedeniyle kala kalmış. Hatta o bedeni günlerce sırtında bir yük olarak taşıdığı rivayet edilir. Ta ki ilahi bir rehber olarak gönderilen bir karganın toprağa eşeleyip ona bir ölüyü nasıl gömeceğini öğretmesine kadar. Düşünebiliyor musunuz? Kıskançlıktan gözü dönmüş o üstün insan, medeniyetin en temel kurallarından birini doğadaki sıradan bir kuştan öğrenmek zorunda kalıyor. 130 yıl. Ömer Nasuhi Bilmen'in tefsiri gibi metinlerde geçen inanılmaz sarsıcı bir rakam bu. Habil'in ölümünden sonra insanlığın ve Hazreti Adem'in o girdiği derin, kapkaranlık yas döneminin süresi. Dile kolay tam 130 yıl boyunca dünya dökülen bu ilk kanın ağırlığını hissetti. Ta ki insanlığa taptaze bir umut olarak Allah'ın hediyesi anlamına gelen Peygamber Şit doğana kadar. Koskoca bir asırdan fazla bir süre yeryüzü o sarsıntının izlerini taşıdı. Geldik bu incelememizin sonuna. Şimdi en başta sorduğum o soruyu tekrar düşünmenizi istiyorum. Bütün bunlar sadece bir geçmiş zaman efsanesi miydi? Bugün ofisinizde, ailenizde ya da kendi içinizde hissettiğiniz duygulara bir bakın. Sürekli bir karar anındayız. Ve ben size şunu sormak istiyorum. Bugün, tam şu an hayatınızda hangi yolda yürüyorsunuz? Hata yaptığımızda iblis gibi kibirlenip hep başkalarını mı suçluyoruz? Kabil gibi o rekabetin getirdiği yıkıcı kıskançlıklara mı yeniliyoruz? Yoksa Adem gibi hatamızı kabullenip, sorumluluk alıp, tövbenin ve bilgeliğin o aydınlık yolunu mu seçiyoruz? Seçim, tıpkı binlerce yıl önce olduğu gibi, bugün de tamamen sizin elinizde. Bu analizde bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere.